Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hey. Hop. Selamlar. Bugün Hanoi, Vietnam'dayız. Dünyanın en kaotik yerlerinden birindeyiz. Bugün güzel yerleri gezeceğiz. Hanoi'yi bitirmeye çalışacağız. Vietnam'da bizim daha farklı planlarımız vardı ama çok büyük bir fırtına gelecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden planlarda değişiklik yapabiliriz. Şimdi geziye başladık. Şu arka... Nerede? Bu Amerikan markasıymış. Bakalım neler gelecek başımıza, hadi. Saat 11 hafta içi. Şu inanılmaz bir kaos var. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Keşke mikrofon getirseydim. Ama inanılmaz bir... Baksana niye basıyorsun mesela? Ya ne oluyor abi, dümdüz yol akacaksın gideceksin ya. Ya artık o kadar alışmışlar ki basmaya. Hemen basıyorlar. Ya bir sakin ya. Bir sükunete davet ediyorum. Şimdi bu meşhur tren yolu var. O tren yoluna doğru gidiyoruz. Kolay gelsin abla. Böyle güzel şeyler var. Burada binlerce turist. Buradan o trenin geçmesi, buradan tren geçince zaten şuradan geçiyor, yani şöyle geçiyor. Sıfırdan geçiyor neredeyse. Aman he. Niye kimse buradan yürümüyor? Ben zinciri bozmak istiyorum. He. Çok güzel bir manzara var ama ya. Moruk bunu insanlar terlemiyor mu? Biz mi terliyoruz bir tek? Abi ben bugün askılı giyindim. Fenerbahçe'nin şeyle Ali Koç da gitmiş. Bundan sonra geleceğim. Tren 2.30'da gelecekmiş. O yüzden biz de buradan şimdi ayrılıp başka bir yere gidip saat 2.30'da tekrar gelmeyi düşündük. Öyle bir durum var. Buradaki tren de böyle hani belirli saatleri var. Biz tabii trenlerini bilmediğimiz için rastgele geldik. 10 dakika önce geçmiş tren. Bir sonraki tren saat 2.30'da dedi. 2.30'da tekrardan buraya geleceğiz. Göreceğiz. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bir tapınak gibi bir yere gideceğiz. Belki de gitmeyeceğiz. O belirsiz bir şey. No thank you. Bakacağız yani. Kendimi çekmeyi çok istemiyorum çünkü etrafı görün istiyorum. Şimdi bir tane tapınak gibi bir yere gidiyoruz da bu yollar o kadar kaotik ki karşı karşıya geçmeyi istediğiniz zaman tamamen rastgele geçiyorsunuz. Yani onları bekleyin, yok geyiğe geçidiymiş. Bak şimdi ablamız kesecek, yaracak, geçecek ortalığı bak. Bak görüyor musun bak? Özgüvenli olacaksınız. Tık tık. Tek kararsız kalmıyorsunuz. Omuzlar geniş. Aynen öyle. Saadettin Saran gibi yürüyeceksin. Ya çünkü kararsız kaldığınızda o zaman kazaya sebebiyet görebilir. Burada böyle dümdüz yürüyeceksin. Buradaki racon o. Aynen öyle. Durmadan gidiyoruz. Şimdi karşıdan karşıya nasıl geçilir? Orkun kardeşimle bak, tereddüt yok. Geç abi. O taraftan geçsin. Gerçi bu yol çok şey oldu. Boş yol olduğu için. Geçmemiz lazım. Şuradan geçince gösterelim. Aynen. Bu yol kolay oldu ya. Şu an zaten sessiz bir ortalık. Ya şunu söyleyeyim bence. Bangkok'u da gördünüz, burayı da gördünüz. Bence kesinlikle şu ana kadarki olan kısım, daha hani Hanoi'ye çıkalı bir saat bile olmadı gezeli. Bence Hanoi hem daha huzurlu hem daha güzel şu ana kadar. İnsanları bile daha iyi. Daha güzel kokuyor en azından. Kokusu harbiden mangal kokuyor yani. Şu an nem yani. Aynen. İyi yaşa. Hep beraber. Bilmiyorum, şu anda benim için Hanoi Bangkok'un daha önünde. Tabii daha hiçbir yere gitmedik, hiçbir yeri görmedik. Belki akşam it kopuk dolaşacak. Belki dolandıracağız 2 saat sonra. Dolandıracağız diyorum, dolandırılacağız. Allah söyletti. Avrupalıyım. Ha neyine basıyorsun oğlum ya? Abi bak niye mesela... Güzel bir yere benziyor. Burayı çok çekmeyeyim bence çünkü bana birazcık... Evet, şu anda Confucius'un da çok güzel gözüküyor yalnız. Confucius'un da ders verdiği Temple of Literature tapınağındayız. Zaten Temple of Literature deyince Literature tapınağı oluyor zaten. Aynen. Ya bu tapınaktayız. Buna Confucius tapınağı da derler. Confucius ve birçok önemli insanın burada tur yaptığı diyorum. Benim kafa gitti. Eğitim verdiği söyleniyor. Ve çok güzel bir manzara. Bayağı keyifli gözüküyor. Bakalım şimdi biletler ne kadarmış, belki içeri gireriz. Evet, burada broşürümüzü aldık. Giriş yaklaşık $2 falan oluyor. Yani 70 dong. Ben buraya fiyatını koyarım. Aynen, güzel bir yer ama ya böyle huzurlu. Burada zaten broşür var. Broşürden bakarım ben ne değilmiş neymiş. Ama çok güzel gözüküyor. Orkun baksana şu manzaraya. Burası işte Confucius'un ders verdiği yermiş. Confucius zaten çok önemli bir insan. Burada öğrencilerine ders verip eğitiyor. Burada güzel bir gölet var. İçinde Koi balıkları. kırmızı balıklar var. Koi balıklar lütfen. Kırmızı balık. Yok, kayıp balık deme var içeride. Kayıp balık. Nereye kayboldu bu kırmızılar ya?
Adamlar denize bile bayrak koymuş. Bunlar kafayı yemiş yani. Deniz. Ya gölet. Bak şurada bir gözüküyor derinde. Adamın kanalında adamı zor. Evet, tapınağın ana avlusu. Çok güvenli ve hissettirmeyen bir kilit. Zaten buraya girecek olan atlar girer yani bu. Herhalde bu timsah. Yok, timsah da geçer şuradan, sığar timsah. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Güvenlik durumu bir yoğun. Bir de bak karşıya da aynısını yapmışlar. Bayağı bir güvenlik var. Her yerde YouTuber var kardeşim, bu ne ya? Eline kamera alan YouTuber olmuş. Çekmeyin kardeşim şöyle her şeyi. Burası Confucius'un yerleri, Confucius'un. Confucius'un kim olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz tabi. You know Confucius hiç ha? Burada Confucius otururmuş. Kitap. Buradan böyle bir giriş var. Bakalım nasıl giriliyor. Önce Sağ ayak. Bismillah beyler. hepsinde sağ yapmaya gerek yok. İlk girişi sağ yapsan yetiyor. Neyse. Sanki vaaz veriyorum, sanki fetva veriyorum. Oo güzel. Can Çin Çon. Uzay ağaçları en sevdiğim. Aynen. Karate Kid izleyenler bu konuya vakıftır zaten. Ejderhalar. Başladım. Bırakma yükler. Bırakma. Tamam anksiyete başladı. Bırak artık. Like they can support for me. Only just put that. Yeah, support but a little bit because if you put together, Uh-huh. they can difficult to Burn. burning. Okay. Yeah, it's a with burn US dollar. The burn Vietnamese dong. It's a older money. It's like a before. ritual or something? It's a like the culture in Vietnam. Oh, because we believe we have yin yang. You know yin yang. Yeah, you know. Our life is so about Balanced. yeah. If it is fake money, the burn become the real money. Oh, okay, I understand. Yeah. You can put together. Okay. Together. Be careful. It's you from this is very real, right? It's Uh-huh. 100 Vietnam dong. We believe they want to go travel in the world. They need US dollar. Yeah, we are not. Right. They burn this. It's like a manifest, right? Yeah, everything is money. Yeah. Some people in Vietnam they burn fake clothes, fake from the paper iPhone. They burn everything. They burn paper. It's about religion or it's like culture? It's a culture in the Vietnam for the worship culture. Bak para benzeri babası. It's interesting. It's kind of fun. Yeah. Oh, thank you. Fine. You're gonna be so rich. The first day of lunar calendar. You know, we follow lunar calendar. Today was the first day. The first day of August. Yes. That's why we burn it. Oh. If you get random Okay. calendar. So, where you from? We're from Turkey, Turkey. Wow. Istanbul. I know Istanbul. The Have you been capital. No. No, it's not capital. No. No. Istanbul. You used to Capital be. is Ankara. Istanbul. No, it's a lot of. Bridges? Yeah. Yeah, but it's not. It's nice country. Used to be in Ottoman Empire. Yeah. But you follow Christian? Bak para atacağım mı Semih? Allah hepsini şöyle karışık atabiliyor muyuz ya şöyle? Hani yanması kolay olsun diye kız tek tek atıyor zaten. Ha bak şu an. Together. Okay, together. We need to burn everything because if you don't not burning done, then you don't. If you burn this money, they not over finish, right? When Yes. they get this, it's so broke money because they have still. Okay. That's why you need to burn and sure for them everything will be burning. Yeah. So this together is something. Có cô bà đi thẳng vào xong nào thờ cụ Suvana đấy, bà có đó là đi hướng này ra. Con đi thẳng hướng này. Cebimde sahte para kaldı. Đây xong rồi bà cho Yapalım bà onları đi. da. Yak gitsin. Bir tanesini, Teyzeciğim de yakacak. 2-3 tanesini alın kalsın şöyle. Aynen bana da. Okay, bà. Şunları tutsana. Everything together. Together. Together, okay. Can I have 2 of them for a memory? You want to keep one? Keep one as a memory.
okay. Is it bad luck? Atmışsın. Just But it's throw I away, throw. already washed it, you know. Okay. Oh, so. Yeah, make outside. You can buy this very cheap, about $1 US. You can buy everything. Both. Okay. Oh, okay. Because this I already washed it. Okay, Thank you okay. for the information. Thank you. You're welcome. You can go out buy this, okay? Okay. Az önceki kız parayı ben dedim hani bir iki tane parayı hatıralar saklayalım dedi. Ben onların duasını yaptım önceden dedi advance ya şey avans olarak. Garip yani. Garip ama onların da şey inancı o yani. 30 gün vazgeçme. Ya vadeli inancın şey onların hani duası ya şey gibi bir şey aslında niyet ediyorsun kurban kesiyorsun gibi bir şey herhalde o. O yüzden paraları attırdı bana yani. Sonra şimdi yanımıza geldi koşa koşa dedi işte böyle böyle oldu size dedi bunları ikram edeceğim. Bunlar da dedi gold dedi bunlar dedi işte şey dedi. Ne dedi ya? Ben de bunları hediye etmek istedim falan filan Altına dedim. benziyor diye işte altın sunak tutuyormuş gibi bir şey. Altın veriyorum kardeşim ben size bana yer olarak altın olarak dönsün. Tadı güzel. Bizde var ya tadı helvaya benziyor bu Helva, arada. evet, Helvayla helvanın daha incesi bu bence. Yani Helva tabii birazcık daha güzel de. Yoğundur ya. Birazcık daha ince hali gibi geldi bana. İşte Bunların kültüründe ama şey var. Verdim alayım. Ver al ama uyanıklar sahte para koyuyor. Aha bir şey oluyor. İşte sahte veriyorum gerçek dönsün diyor. Sahte veremem diyor. Gerçek veremem diyor çok pardon. Dur, ablam. Şimdi kız bunları verdikten sonra bir de şey dedi arka taraf dolanın dedi orada bir tane şey göreceksiniz davul. O davulun dedi ikinci katına falan çıkın orada kral ve ilgili bir şeyler var falan filan dedi. Böyle şu an bir maceraya kapıldık gidiyoruz. Bu çok güzel gözüküyor bu arada. Hadi Fotoğrafı bununla da çekilir çalsın. bunun. Bununla çalıyor. Ha bak. Ha, kızın dediği ya şunun ikinci katı şurası yani. Buraya girin ikinci kata çıkın kralla tanrıyla alakalı bir şeyler var dedi. Ayda aynı filmlerdeki gibi he. Hani böyle bir görev verildi ve o görevi şu an takip ediyoruz. Aferin. Yalnız kız demez hayatta buraya girmezdik biz ha. Şuradan yukarı çıkacağız da önce bir şuraya bakalım. Lan ferahlıyor. Semih'in bir Hindistan cevizi suyu akmaz mı ya? Akmaz. Abi şu şokopayı niye koydunuz? Çok enteresan ya. Bunların... O bira koymuş adam. Yolluk. Bu... Bir de bak meyvelere dikkat et ya. Bunlar taze meyve. Bunları bence sürekli güncelliyorlar. Bak para mara da koymuşlar. Bak paralar var. Aa evet. Dokunmayalım. Bak mum var. Pintilere bak 10.000 don koymuşlar. Ne acaba? 50 cent. Bu ne acaba? Kavun Bari mu? etiketi çıkarsaydınız. Burada koydukları para arkadaşlar 50 centten daha az bir para. Buna biber mi? Orada harbi bira mı şu? Hayır o bira evet. Ama buna biber mi? Bibere baya benziyor. Baksana. Bence değil o başka bir şey yani. Baksana böyle biber mi olur? Şuradan çıkalım. Evet üst kata çıktık. Ha? Getirdim power. Ha fullledim. Aha sokak. Buraya çıkış legal mi bilmiyorum ama çıktım. Yasak koymadılarsa Diyor ki don't throw money onto the roof. Çatıya para atmayın diyor. Kim atacak abi çatıya para? $1 arkadaşlar. Aa çok iyi ya. Ya buraya gelin ya. Bunu aslında bir tık daha yüksek yapmaları gibi bak. Şunu 1 ya da 2 kat yüksek yapsa şu arkadaki gölleri görecektin. Abi şu tarafta göller var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii biz yine de mimari olmayalım da. Dersleriz. Bak Ha, bir tık olsa. normalde. Evsizin kaldı. Şuradan çıkıyor üste oradan da orada yatıyormuş kendisi. Hatari. Dariko. Bunlar kral hepsi. Hepsi önemli krallar ve Asya'da şöyle bir kültür. Bu Tayland'da da böyle, burada da böyle. Bu da demek ki genel bir şey bu. Kralcılık çok yüksek. Harbiden adamlar krallarına biat ediyor ve hala biat ediyor. Hani saygı duymak, değer vermek, hani onların izinden yürümek başka. Bunlarınki artık tapma boyutunda. Evet. Ve taptıklarını da kabul ediyorlar. Yapıyorlar zaten. Aynen. Sürekli yeni şeyler refreshliyorlar burada. Aynen. neredeyse. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ho Chi Minh Mausolesi'ne gidiyoruz. Ho Chi Minh Vietnam için çok değerli şey. Türkiye'dekiyle kıyaslayacak olursak kıyaslayamayız çünkü onlar için Kurucu. işte Atatürk gibi aslında bir nevi. O çok değerli. Hatta bir tane şehir var.
şehrin adını Ho Chi Minh City olarak yaşıyor. Ho Chi Minh City de zaten buranın en popüler şehri. Hanoi'den, şu anda olduğumuz başkentten bile daha popüler bir şehir. Değil mi yani öyle? Daha popüler. Ben hep Ho Chi Minh'i görüyorum her yerde, internette falan. Ben araştırmadım. Sonra para bedavaysa gidelim bence. Bedava değildir. Hani 3-5. Tecrübelerime dayanarak söyleyeyim, bedava değildir. Ya ama ne kadar? 25 centtir. Bence bedava. Bence değil, bakalım. Bence bedava. Abi bunlar bak, kesme. Bak YouTube'cu Tamam. burayı, editçi burayı kesme. Editçi de benim. Bunlar abi parayı adak diliyor. Bunların o para gözlükle öyle bir şey olma ihtimali var mı? Bence elimizi ikiye çıkartalım. Bence de. Çünkü arkada para alıyorlar değil mi? Ara sesleri duydun mu? Oo. Güzelce. Buradaki güneşin ne kadar rahatsız ediciliği hakkında bence güzel bir video bu. Çok bir şey konuşmaya gerek yok. Bu kadar rahatsız ediyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hayatımda ilk defa şemsiyeyi sıcaktan ve güneşten korunmak için kullanıyorum. Neyse, Allah Güzel. beterinden saklasın. Ne diyelim. Aynen. Mozelle'de görüşmek üzere. Mozelle'ye alınmadık. Alınmadın. Hayır, beraber alınmadık. Niye? Şort giydik. Şortla alamıyoruz. Biz de hemen şortları böyle indiriyoruz böyle. Sonra tam gireceğiz böyle artık. Şortlar neredeyse şortu çıkardık yani. O kadar indirdik ki şortu. Hani dizimizin altına gelsin falan filan diye iyice. Adam en sonunda dedi, dur dedi. Senin dedi, buran dedi, çok açık dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bundan dolayı olur mu ya? Askılı giydik ya. Elden giriyor. Ya bir kere de ilk defa ya erkeklere yönelik böyle bir discrimination gördüm. Evet. Benim bedenim benim kararım kardeşim. İstediğimi giyerim ya. Allah Allah. Neyse şimdi şeye gidiyoruz. Önce şu korna çalanlara engel olacaksın. Sonra benim askılı tişörtüme laf atacaksınız. Neyse. Şimdi İmparatorluk Kalesi'ne gidiyoruz. Müracaatta bulunacağım. O bir tane tenis yerine geldik. Orkun'la bir iki tenis atacağız. Ne güzel ya, böyle ortak alanlarda serbest halkın da yararlanabileceği tenis alan. Şimdi İmparatorluk Kalesi'ndeyiz. Bu İmparatorluk Kalesi'nin olayı da faal gösteren eski bir İmparatorluk Kalesi'ni böyle turizme açmışlar. Biz de göreceğiz. Kaç verdik? Kişi başı 100 dong. Yani 4 dolardan aza denk geliyor. Ya müzelere ben normalde girme taraftarı değilim, yine rüzgar. Tam ben konuşmaya ne zaman başlasam rüzgar başlıyor. Ben müzelere çok böyle para vermeyi seven biri değilim ama 4 dolar, diğeri 2 dolar gerçekten çok az paralar ve gerçekten çok keyifli buradaki müzeler. Yani hiçbir şeyden anlamasanız bile o mimari ve o ambiyans o kadar güzel ki böyle gerçekten büyülemiyor değil yani. Haksız mıyım Orkun? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göksü dinlesin adımlarla, her gök inlesin sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her gök inlesin. Burada ne top oynanır be. Allah var ya. Şu arkadaki binaya da gideceğiz galiba. Ama ondan önce önemli bir işimiz var. İnşaat izleyen Türkleri hiç kimse durduramaz. Evet. Dikey bir çıkış var. Orkun. Herhalde bir yerinin... Allah bu ne lan? Üh. Burası daha fena. Bu hangi şeyin bayrağı ya? LGBT. Çan olsaydı çalardık. Legal mi acaba bizim gelmemiz? Yasak koymamışlarsa. Ama bak kızdan yaptığımız paralar var. Bak para böyleymiş. Aa, var bir daha. Hacı burası legal değil bu arada. Burada bir görevli vardı bence. Markör dolu içeride. Şu an padişah gibi hissediyor. Padişah gerçi bunlarda yok. Kral gibi hissediyorum şu an. Şimdi saat 2.30'a geliyor. O yüzden tren istasyonuna gidiyoruz. Bu şeyi tam gezemedik. İmparatorluk şeyini. %80 bitirdik ama ya. %80 bir ileride. İşte şimdi tren istasyonuna gideceğiz. Orada bir tren istasyonu diyor ama tren yoluna gideceğiz. Orada zaten Orkun adamla konuştu. Nam diye bir adam. Nam bize yer ayırdı. Oraya oturacağız. Zaten anca 15 dakika gösteriyor. 15 dakika önceden orada olup hani o sekansı yakalamamız lazım. Bir de kalabalık olacağını öngördüğüm için erkenden orada olmak bence ve bizce daha mantıklı. Bakalım. Tehlikeli bir yerden karşı karşıya gideceğiz şimdi.
Gel reis dur abi. arkadaşlar. Çekme, güvenli gidiyoruz şimdi. Şimdi sağdaki tehlikelere bakın. Aa nasıl ya? Geç reis geç. Tamam. Oğlum böyle geç yapıyorum. O kadar da korkutucu gözüküyor. Adam ne yapıyor? Çek ne yapıyor? Hayır yarasın be. İşte burada önemli. Adam buharlaşacak be. Harbiden ya. Adam nefes yoldu. Şöyle bir yerin önünden geçtik bak. Orada berberlik yapıyorlar. Artık alışmaya başladık Orkun'la ya. Tayland'dan çok daha iyi bir yer. Tayland'dan gelişmişlik seviyesi olarak çok daha yukarıda bir yer burası gerçekten. Sokaklar hani birazcık motosiklet sayısı gerçekten yüksek bakın. Mesela yürüyemiyoruz şimdi. Yardım lazım mı? Yardım. Orkun bir el at istersen. Yanındaki kadın da hödük gibi oluyor. Yardım etsene kızcağız tek başına taşıyor ya. Harbiden ya. Ya şimdi biz de hödük gibi baktık ama yanlış anlaşılabilir diye. Ya aynen dokunmayalım senin malına burası. Ya gerçi kimsenin malı değil lan bu komünist burası. Oo. Geç. Yere geçti diye bir şey icat ediyor. Bunlar farkında değil işte. Çok şükür geldik oturduk. Treni bekliyoruz 10 dakikası var. Orkun tuzlu kahve söyledi. Ben de yumurtalı kahve söyledim. Burası meşhur olan 2 tane kahve çeşidi. İkisini de deneyeceğiz. İkisini de deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdi trende bekliyoruz aynı şey. Evet, yumurtalı kahvemiz geldi. Burada da tuzlu kahvemiz var. Bunun içine işte yumurta, vanilya, bal karıştırıyorlarmış. Şimdi adam anlattı bize. Biz onu karışıp şimdi içeceğiz. Bakalım nasılmış şöyle. Aynen diğer yumurtalı. Nasıl Sevin? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hiç yumurta tadı almadım ama. Yumurta da yoksa ne bildiğin Bak, ice karamel latte bunu gibi. da dene. Tuzlu kahve. Karıştırdın mı? Karıştırdım bayağı. Hadi görüşürüz. Bu da aynı. Bu da aynı ya. Bunları ice karamel latte'yi bize şey diye yediriyorlar ha. Harbiden ya. İkisi de aynı. Neyse bu yumurtalı, bu da tuzlu. Denemiş olduk. Bir yer kaç yerde daha deneriz tabii yani. Bu tek emsal olmaz. Ama gayet iyi. Şimdi trenimizi bekliyoruz. Yumurtalı kahve eşliğinde. Buraya gelirseniz kesinlikle bence için. En azından kötü bir şey değil yani. Tadı lezzetli. Güzel yani. Hani gerçekten yumurta tadını aldığın bir şey değil. Zaten alsan keyifli olmaz yani. Esans alıyorsun yani. Yumurta esans gibi. Yani. Aynen. Yumurta şey koymuş gibi. Kör gibi yani. Koyarsın ya. Aynen öyle. Güzel. Bekleyelim şimdi ne oluyor. İnsan kalabalıklaşmaya da başladı burası baya. Bak hemen bu kenarda müşteri çekmeye çalışıyorlar. Ben şahsen öyle irite oluyorum, o yüzden hiç çekmeyen bir dükkan oldu. Aynen. Adamla da kanka olduk. Aynen öyle. Şu an treni bekliyoruz. Şimdi buradan tren geçecek. Birazdan millet böyle içeceklerini içip kapağını şuraya koyuyorlar. Bak şöyle. Sonra tren gelip bunu eziyor. O kapağı da alıp cebe indiriyorlar ve bir anı olarak kalıyor. Buradaki bir gelenek gibi bir şey, aslında bir pazarlama stratejisi gibi bir şey. Çünkü buradan şişeli bir şey almak zorundasın ki bir anı üret. Yoksa burada ayakta dikilebilirsin yani. Güzel bir pazarlama stratejisi yapmışlar. İsteyerek mi bilmiyorum. Bence istemeyerek ama olmuş yani. Şimdi treni bekliyoruz hala. Ya ne basıyorsun be? Ulan bu ne? Tamam sıktı gidelim. Koş lan. Ne bu? Burada içecek fiyatları 25.000 bir dolar yapıyor. Yani bunların çoğu $1 az ürünler yani.
en pahalısı... Mesela Monster yaklaşık 1 dolar. Aynen. Ama bunlar bizimkilerden, bunlar daha küçük. Bizimkiler yarım litre, bunlar 335. Aa küçükleri evet, Türkiye'de onların Bakın mesela 14. Kaç sen? 70 sen? öyle bir şey Mekan, oluyor. çoğu mekan da 15 bin 20 bin dong arasında bu arada. Bunlar yani. Çok büyük bir fark yok. Uçurum yok Fark yani. Az bizim içtiğimiz su. Çok güzel. Suya böyle vitamin katmışsınız gibi bir tadı var ve çok lezzetli ve çok sağlıklı. Tayland'da içmiştik. Değişik şeyleri bu 900 ml'li bize ancak kesecek olan. Aynen. Bana şey lazım. Yara bandı lazım çünkü ayağım yaralandı. Terk biraz vurdu. Şöyle bir yara oluştu. Burada yara bandı bulabilir miyiz Orkun sence? Abur cubur fiyatları. İşte 21'i 1 dolardan az yani bunlar. Burada böyle değişik abur cuburlar var. Evet, akşam yaptık. Şimdi birkaç tane plan ayarladık ertesi günler için. Onlardan bahsedeceğim. Şu an biraz kaotik olduğu için daha sessiz bir yerde bahsedeceğim. Bir yemek yemeyi düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Vietnam'ın gece hayatı da hareketli. Klaplar falan. Orkun ne diyorsun? Oo reis ışık bile tutmuş. Buradan sağdan devam edeceğiz. Kolay gele. Böyle mi? Şimdi göle gitmeyi düşünüyoruz. Videoya konuşuyor. Göle gitmeyi düşünüyoruz şimdi. Ya burada herkes bu arada böyle bir ayağını ovalıyor, böyle çıplak ayağı alıyor arkadaşlar. Bağdaş kuruyor veya yolun ortasında ayağıyla oynuyor. Burada öyle bir alışkanlık var. Öyle bir genel kültür. Türkiye'de mesela olmaz böyle şeyler. Çocuğu mesela almış kadın önüne. Beraber gidiyorlar riskle ama yapıyorlar. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum şu anda. Çünkü çok bip bip var. Ama durum şu anda bu. Evet. Bu akşam yemeğimiz ortaya çıktı. Bu Orkun'un şakasıydı bu arada. Telifine söyleyeyim. Bu akşam yemeğimiz... Aa burada da ölü balık var. Hadi o da senin şakan olsun. Şurada da midye var. Bu ne abi? Bu benimki, o da senin. Alan alıyor herhalde. Rest in peace. Kameram bir kötü çekiyor. Niye böyle oldu? Bir dakika. Şu anda o göl kenarında yürüyüş yapıyoruz. Manzara bu. Şuralardan geldik. Şurada da Puppet Show var. Kukla Show gösterisi falan. Bunlar da meşhurmuş. Şimdi böyle sahil boyunca Orkun kardeşimle beraber yürüyoruz. Orkun bu gölün hikayesini sen anlatmak ister misin? Dün bana bahsetmiştin. Bir de istersen izleyenlere de bir bahset. Kamerayı sen al. Şöyle. Şimdi bundan kaç yüzyıl önce hatırlamıyorum, yalan yok tam. Desibel arttır. Ha öyle mi? Tamam. Dediğim gibi tam kaç yıllarında hatırlamıyorum. Gördüğünüz göl büyük bir göl. Burada hani daha önce zaten Semih kardeşim de gösterdi. Balıklar var. Balıklar ölmüştü. Buraya zamanında bir balıkçı gelirmiş. Sen Adam ben senin ağzınmış gibi konuşayım. bu gerek yoktu be. Her neyse ya dur bir git ya. Buraları zaten keseriz. Ne anlatıyordum ben ya? Burada bir adam vardı. Ha, evet burada. Canlandırayım. Buradaki adam benim. Hadi şimdi burada bir adam vardı. Her gün kayığıyla buraya açılır. Açıl bakayım Semih'im. Kayıkla açılır. Sonra gider balığını tutarmış arkadaşlar. Tuttu. Ne geldi? Kılıç geldi. Hadi ya bu ne ya demiş. Buna 60 kere. Bundan olmaz. Evine geri dönmüş. Dön bakayım evine. Ama bir sonraki gün olmuş. Geri gelmiş. Gelmiş evet. Balık tutuyor gene. Çekti. Ne geldi? Gene kılıç geldi. At gitsin. Sonra gene evine gitti. El boş. Para yok. Evde çocuklar aç. Hanım bağırıyor buna. Nerede paralar, nerede böyle. Одну и ту же фразу, Fikret Orman, paralar nerede? Böyle yıkılıyor, tamam mı? En sonunda kendini asacak manyak. Bir sonraki gün gene geliyor. İşinde gücünde. Atsın oltasını. Oltasını attı. Arkadaşım düzgün at şunu. Arkadaşım oynama bana. At şurayı, ne yapıyorsun? Millet bize bak ne yapıyor bu deliler diye. Atıyor. Bu sefer kılıç geliyor. Artık yeter diyor. Bir bakayım diyor. Bu ne ya dedi. Bakıyor, ediyor, inceliyor. Ya ne bakıyorsunuz ya? Neyse bu atmıyor. Atmıyor bunu, atmıyor. Arkadaşım tut şunu artık. Hayır. Harakiri yapmıyor. Bakıyor. Sonra bir anda bir kaplumbağa çıkıyor sudan. Aman Allah'ım ne oluyor diyor. Kaplumbağa bununla konuşmaya başlıyor. Böyle konuşuyor.
Vietnamca konuşuyorlar. Biz Vietnamcayı çevirmiyoruz onu. Heh, aynen. Türkçe'ye çeviriyorum şimdi Semih Bey'in dediklerini. Kardeşim diyor bak sen çok, sizin ülkeniz çok zulüm altında. Birazdan deport edileceğiz bu arada. Aynen. Diyor bak ülkeniz çok zulüm altında. Al bu kılıcı, isyan ateşini başlat kardeşim. Buna bir gaz geliyor. Sonra bunu veriyor komutanlara veriyorum, vermiyorum hatırlamıyorum ben. Aha böyle öpüyor Vietnam bayrağını. Sonra diyor hadi isyan başlıyor. Aynen bu şekilde aksiyonlaşıyor arkadaşlar. Sonra işte Vietnam ülkesi isyanı bitiriyor. Neye kavuşuyor? Ne denir onun ismi? Özgürlüğüne kavuşuyor bu Vietnam halkı. Sonra balıkçı gene geliyor buraya. Balıkçı gel bakayım arkadaşım. Geliyor. Bu sefer kaplumbağa çıkıyor alttan. Gene buna Vietnamca konuşuyor ama. Burada burada diyor ki kardeşim senin o kılıçla işin bitti. Kılıcı ben geri alayım artık. Adam da diyor başımın gözümün üstünde emrim vardır diyor. Kılıcı atıyor. Ki kendini kesti. Tamam. Arkadaşım düzgün at şunu. Bir daha git al. Atıyor. Vietnam'ın kurtuluş hikayesi budur. Şimdi Semih kardeşim şu aynen çok yakınlaştırdım. Şu şeyin altında bir burası onların kutsal bir yeri gibi kabul ediliyor. Araştırırsın değilse koymaz. Hatırladığım kadarıyla anlatıyorum ben. Neyse burası kutsal olarak kabul ediyor arkadaşlar. Şuranın şeyi de işte kaplumbağanın yani buradan iskele şurası. Şu gösterdiğim yer iskele. İskele oradan çıkıyor ediyor. İskele buradan, adam buradan gidip geliyor. Şeyde statüsü neydi onun? Heykeli de kaplumbağanın heykeli de burada arkadaşlar. Şu ve bunun birleşiminden kombinasyon yapılarak Orkun röportaja çıkıyorum. röportaj mı? We have also had a video like that. Say cheese to Istanbul guys. Don't embarrass. Anyway. Ben buraya gidiyorum. Semih kardeşim burada şeydeyken ben de burayı çekeceğim. O da çok zor bir deplasman. Yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. En altta kaplumbağa. Kaplumbağa burada çok önemli şey yapılır. Daha önce de Semih kardeşimle anlatmıştım ama hatırlamıyorum buraya koyup koymadığını. Çok ünlüdür. Şimdi Semih kardeşime dönüyorum. Like to Bangkok. So we been in Thailand yesterday, and I can compare with the another country. It smells better for sure. And it's actually prices are good for travelers. It's actually good country, but there's also some bad side. But it's not important. Every country has a bad side. What do you like most about Hanoi? Oh, there's so many things, but I can say the culture. The deep of cultures. It's so deep and it's nice. Have you tried any this local dishes? To be honest, not yet. Just we are on the road and we are looking some place to eat. Would you recommend to your friends to Hanoi? Yes, if they get some money because it's a little bit expensive to Istanbul to Hanoi because it's so many distance, like an 8,000 kilometers. 8,000 kilometers, a lot. But if they get money, I will absolutely recommend it. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. O hareketi yanlış yapıyorsun. Sahilde böyle insanlar aktivite dans ediyor. Şimdi Orkun Bluetooth'a bağlanıp müzik açacak. Biraz ortalığı coşturalım abi. Let's give us some Turkish power. Bu değildir. Sokağın ortasında eğlenceye bak. Kopuyor millet. 21. yüzyılda Hanoi'nin orta yerinde, dünyanın, Avrupa'nın başkentinde. Ay. Burada şimdi bir bamyiciye geldik. Barbekü tavuklu bamya yiyeceğiz. 35 yani toplam 70 oldu. 70 bin don. Yani kişi başı 35 bin don yani $1'dan az. 1.3 değil mi? Öyle bir şey.
Banh mi? Aynen. Yani toplam 2.1-2.2 dolar 2 tane banh mi. Yani bir tanesi de 1 dolara falan geliyor. Çok ucuz. Gerçekten hakikaten çok ucuz ve ekmek arası döner yiyoruz. Tavuk yiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Böyle sosluyor. Sostan döküyor. Biraz yeşillik attı. Biraz acı olsun mu dedi. Evet dedik. Elini korkak alıştırma. Abi gayet iyi bence. Tadına bakmadık tabi de. Biraz da acı koyuyor galiba şu an. Acıyı biraz fazla koydu Orkun. İyi ki biraz koy dedik ya. Evet tamam biz bir yiyip dönelim o zaman. Evet nasıl Orkun? Daha etine gelmedi. Ha tamam gel bir. Stres ol böyle. Yok reis sağ ol. Yok istemiyorum. Nasıl? Oğlum nasıl analiz edemiyorsun ya? Yani fena değil. Ben beğenmedim. Bir dakika. Bence çok sebze kısmı geldi o yüzden öyle oldu. Tavuk kısmından ısırayım. Tavuk ya. Tavuğu güzel. Tavuğu güzel. Çek bence. Allah zorluk versin kolay iş. Şimdi şu içeride beyaz bir şey var şu galiba. Ya bir şey tadı bozuyor. Ya böyle değişik bir aynen soğan böyle değişik tat veriyor. O birazcık keyifsizleştiriyor yemeği ama onun dışında çok güzel bildiğin tavuk döner, ekmek arası tavuk yani. Keyifli. Yo bence sos değil. Sos değil. Bir tane sebzede arıza var. O bozuyor bence tadı. Ama güzel doyurucu. O şeyi yine bilsek onu çıkartsak yani bir dahaki söylediğimizde çok keyifli yemek yani. Güzel öneririz. Evet sorunu bulduk maydanoza. Şu maydanoz koydurmaz. Koydurmamanızı öneriyorum. Çok kötü bir tadı var. Normal maydanoz değil yani. Maydanoz severim ben. Böyle sandviçlerin. Orkun da seviyor. Şu an kafası sallıyor ama hani bunların maydanozu biraz keyifsiz. O yüzden maydanoz önermiyorum yani. Bizim sizin yediğiniz maydanozlardan değil bu. Sizin bildiğinizlerden değilim ben. Onun gibi.